zeytin var. Tamamen siyah, tam siyah olması gerekiyor. Siyah zeytin yaparken zeytin seçeceğinizde. Bunu ben satın almadım. Köyden ablam getirdi. Pazardan alacağınızda da tam siyah olması, hepsinin siyah ve koyu siyah olması önemli. Kasım ayı bu siyah zeytin yapmak için en ideal ay. Daha önce siyahlaşan zeytinlerin çünkü yaptığınızda beyazlaşıyor. Yani dururken beyazlaşıyor. Ama Kasım ve sonrasında yaptığınız siyahlar beyazlaşmıyor. Daha da siyahlaşarak parlaklaşıyor. Şimdi ilk olarak bunları yıkayacağım. Ve şöyle tezgahımın üzerine sofra bezi sererek bir düzen hazırladım. Zeytinleri yıkadıktan sonra buraya sereceğim ve kurutacağım. Şimdi yıkayalım. Yakından göstereyim. Biraz suyun içinde beklemesi. Mesela şu şekilde otlar girmiş içine. Onlar üste çıkıyorlar. Şöyle bir süzgüye alıyorum zeytinleri. Bunları bir dökeyim ben. Benim zeytinlerim köyden geldiği için zaten dibine de herhangi bir şey buradan görebiliyorum, olmadı. Ama pazardan alıyorsanız hani birkaç suda yıkayabilirsiniz. Böyle çevirelim. Kalanları da alalım. Biraz yakınlaşalım. Yaparken mümkün olduğunca kuru olması önemli. Yayayım. O nedenle ince bir tabaka halinde örtümün üzerine yayıyorum zeytinleri. Şimdi bunlar burada artık birkaç saat kuru olana kadar dursunlar. Şişeleme aşamasında tarifle birlikte görüşürüz.
Zeytinleri şişeye doldurma aşamasına geldik. Şöyle göstereyim. Zeytinlerimiz kurudu. Arada şu şekilde karıştırarak tamamen kurumalarını sağladım. Şu anda kuru durumdalar. Şu şekilde bir 5 litrelik şişeye onları dolduracağız. Ben doldururken şu kavanoz hunisinden yardım alacağım. Kolay olsun diye. Buna biraz büyük ama içine girmesini kolaylaştıracak. Honi kullanmasam daha mı kolay olur diye düşünmeye başladım. Şişemize zeytinlerimizi doldurduk. Bu zeytin 3 kilodan biraz azdı. Bu şişeler, 5 kiloluk şişeler tam 3 kilo zeytin alıyor. Biraz az bu 3 kilodan. O yüzden üzerinde bu kadar boşluk kaldı. Ama bu kadar da zaten gayet iyi ve yeterli. Şimdi ölçüleri açıklamalara koydum demeliyim sanırım. Şöyle kaya tuzu kullanacağız. Yemek kaşığıyla 5 yemek kaşığı. 2 3 ve 5. kaşık. Kaya tuzu bu kadar. Sonra 3 yemek kaşığı toz şeker. 1 2 3 Sıvı yağ 1 su bardağı. Ben bu ölçülü bardakla 200 mililitre 1 su bardağı ölçüsü koydum bardağın içine. Mutlaka ayçiçek yağı olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Hani marka amaçlı değil de şöyle görünüyor. Ayçiçek yağı mutlaka olması gerekiyor. Zeytinyağı kullanmıyoruz. Ve 1 su bardağı
ayçiçek yağını ekliyorum. Ve sirke. 1 çay bardağı üzüm sirkesi kullandım ben. Hep üzüm sirkesi kullanıyorum. Bilmiyorum elmayla da nasıl olur mu? Evet, ekleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi şişenin kapağını kapatalım. Ve karıştıralım. Bunu her gün, bir süre her gün, sonra ara sıra da, yani bir 15-20 gün eğer her gün yapma şansınız olursa çok çok iyi. Şu şekilde kapağını açıp havasını alıp tekrar kapağı kapatıp şu şekilde şişeyi sallıyoruz. Genelde 45 günün sonunda oluyor. Ben bir de size bunu hazırlarken söylemiştim. Mutlaka siyah ve Kasım ayında yapmak en iyisi diye. Şunu biz Ekim ayında yapmıştık ve bu zeytinler buraya koyarken sanki bunlar kadar siyahmış gibi görünüyorlardı. Fakat dediğim gibi bu yöntemle eğer erken yaparsanız böyle yeşilleşiyor zeytin. Şimdi ben bunun birkaç gündür havasını almadım. Şöyle havasını almayı da göstereyim ve sallayayım. Evet, zaten çok kalmamış. Zeytin olduğu zaman çok hava çıkmıyor açtığınızda. O zaman arada bir açıp bütün bir yıl boyunca ne zaman isterseniz kullanabilirsiniz. Sallayalım. Ve zeytinlerim hazır. Ben bu tarifi bir arkadaşımın oğlundan aldım. O da Manisa'dan aldığını söylemişti ve biz bu yöntemle ailecek yani bayağı yıl oldu, 10 yıla yakın oldu. Siyah zeytin yapıyoruz ve inanılmaz güzel oluyor. Ablamlar da her yapacaklarında tarif neydi, ölçüler neydi diye arıyorlar. Ölçüler gerçekten çok tutuyor ve çok güzel oluyor. Biraz önce de söylemiştim. 45 günün sonunda yani aşağı yukarı bakarsınız tadına. Hani benim gözlediğim yaza kadar, yani öbür seneye kadar hiçbir şey olmuyor zaten. Kesiyorsunuz şişeyi. Suyu süzülüyor. Sonrasında ben onu güneşletiyorum. Hatta zeytinlerimi güneşletiyorum diye de bir videom vardı. İlk YouTube'a başladığımda Haziran'da açtığım bir şişenin. Sonra ben Temmuz'da açtığım bir şişenin de videosunu çektim. Onları da şimdi size aşama olarak koyacağım. Hani şişe nasıl kesiliyor, sonrasında nasıl güneşletiliyor, nasıl kavanozlara konuluyor. Bu videonun devamında onları da görebileceksiniz. Önce şöyle yavaş açarak havasını çıkartacağız. Yoksa patlar. Ve şimdi bu şişe şimdi içindeki suyunun akabilmesi için şu şekilde süzgeçli bir kaba döküyorum. Burada suyunu süzecek. Sonbaharda yaptığım siyah zeytinin bir bidonunu döktüm. Şimdi onu güneşletiyorum balkonda. Güneşlediği zaman zeytinler böyle kuruşuyorlar. Fazla suları gidiyor. Ben sonra bunu kavanozlara koyup dolaba koyacağım. Antalya'da çünkü dışarıda dayanmıyor. Ya da ben dayandıramıyorum. O nedenle kavanozlara koyup dolapta saklıyorum tüketene kadar. Şimdi kavanozlara dolduralım zeytinlerimizi. Artık güneşlenmesi bitti. Zaten güneş de gitti. Bulutlar geldi.
kapağını kapatıp buzdolabına bu şekilde kaldıracağım. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Hoşça kalın.